Yaklaşık 4500 yıl önce ne çelik vardı, ne vinç ne de motor gücü. Tekerlek henüz Mısır'da yaygın olarak bile kullanılmıyordu. Ama Nil Nehri'nin batı kıyısında bugün bile insanı durup düşündüren yapılar yükselmeye başladı. Mısır piramitleri. Yalnızca büyükleriyle değil, nasıl inşa edildikleri sorusuyla da binlerce yıldır insanları meşgul eden yapılar. Her biri milyonlarca ton ağırlığında. Taş blokların bazıları 2 ton, bazıları ise 70 tona kadar ulaşıyor. Ve bu taşlar milimetrik bir hassasiyetle üst üste yerleştirilmiş durumda. Bu yüzden piramitler hakkında sayısız iddia ortaya atıldı. Uzaylıların yardımı, kayıp bir ileri uygarlık, bilinmeyen enerji kaynakları. Yani insan gücüyle açıklanamayacak büyük sırlar. Ancak bu video bu iddiaların peşinden gitmek için değil. Tam tersine efsaneleri bir kenarıya bırakıp elimizdeki arkeolojik ve bilimsel verilerle piramitlerin gerçekte nasıl yapıldığını anlamak için hazırlandı. Çünkü bugün bildiğimiz bir şey var. Piramitler mucize değil ama sıradan da değiller. Onlar olağanüstü bir organizasyonun, kusursuz planlamanın ve binlerce insanın yıllara yayılan emeğinin ürünü. Ve bu plan düşündüğünden çok daha akılcı. Bu anlatı boyunca piramitleri adım adım ele alacağız. Önce neden inşa edildiklerini anlayacağız. Sonra taşların nereden geldiğine bakacağız. Nasıl taşındıklarını, nasıl yükseldiklerini ve kimlerin bu yapıları inşa ettiğini tek tek inceleyeceğiz. Ayrıca piramitler hakkında en çok konuşulan efsaneleri de özel bir bölümde ele alacağız. Uzaylılar mı, köleler mi, gizemli teknolojiler mi? Bu iddiaların neden ortaya çıktığını anlatacak, ardından neden doğru olmadıklarını bilimsel kanıtlarla açıklayacağız. Bu video piramitleri gizemli hale getirmek için değil, onları anlaşılır kılmak için hazırlandı. Çünkü gerçek çoğu zaman efsanelerden çok daha etkileyicidir. Şimdi başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma lütfen. Hazırsan başlıyoruz. 4500 yıllık akıl almaz planın ilk adımına geçiyoruz. Mısır piramitleri söz konusu olduğunda ilk sorulması gereken soru şudur: bu yapılar neden inşa edildi? Çünkü bir yapının nasıl yapıldığını anlamadan önce neden yapıldığını bilmek gerekir. Ve piramitlerin amacı çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konudur. Piramitler eski Mısır'da firavunlar için inşa edilmiş anıtsal mezarlardır. Bu basit gibi görünen bilgi aslında piramitlerin tüm tasarımını ve ölçeğini açıklayan asıl anahtardır. Eski Mısırlılar için ölüm bir son değil, başka bir hayatın başlangıcıydı. Ancak bu yeni hayata geçişin sorunsuz olabilmesi için bedenin korunması, ruhun yönlendirilmesi ve firavunun statüsünün devam etmesi gerekiyordu. İşte piramitler bu inancın taşlaşmış halidir. Firavun, eski Mısır toplumunda sıradan bir kral değildi. O, yaşayan bir tanrıydı. Güneş tanrısı Ra'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görülüyordu. Bu nedenle Firavun'un ölümü sadece bir insanın ölümü değil, kozmik düzenin bir aşamasıydı. Firavun'un bedeni çürürse ruhu huzursuz olurdu. Ruhu huzursuz olursa Nil taşmaz, toprak verimsizleşir, düzen bozulurdu. Bu yüzden Firavun'un mezarı sadece kendisi için değil, tüm ülke için hayati öneme sahipti. Piramitlerin devasa boyutları tam olarak burada anlam kazanıyor. Bunlar yalnızca gömme yapıları değil, Firavun'un gücünü, tanrısallığını ve sonsuzluğunu ilan eden taş manifestolardı. Piramitlerin şekli bile tesadüf değildir. Üçgen yüzeyler güneş ışınlarını temsil eder. Yukarıya doğru daralan formu Firavun'un ruhunun göğe, tanrılara doğru yükselişini simgeler. Bu yüzden piramit eski Mısır'da yalnızca bir mezar değil, bir geçiş kapısı olarak düşünülürdü.
İlk piramitler kusursuz değildi. Önce düz çatılı mezarlar yani mastabalar vardı. Daha sonra bu mastabalar üst üste konularak basamaklı piramitler ortaya çıkmıştır. Bu süreç Mısırlıların deneme yanılma yoluyla öğrendiğini açıkça gösteriyor. Eğer piramitler gizemli bir teknolojiyle bir anda inşa edilmiş olsaydı bu evrimsel gelişimi göremezdik. Ama görüyoruz. Basamaklı piramitten eğik piramide, oradan düzgün piramitlere uzanan bir mimari öğrenme süreci var. Bu da piramitlerin insan aklıyla ve zamanla geliştirildiğini kanıtlıyor. Piramitlerin iç düzeni de mezar amacını açıkça ortaya koyar. Gizli geçitler, dar koridorlar, kapanan taş bloklar. Bunların hepsi mezar soygununu zorlaştırmak için tasarlanmıştır. Ayrıca piramitler tek başına yapılmazdı. Etraflarında tapınaklar, tören yolları, kurban alanları ve işçi yerleşimleri bulunurdu. Bu kompleks yapı piramidin yalnızca bir taş yığını değil, ritüel merkezli bir ölüm kompleksi olduğunu gösterir. Bir diğer önemli nokta da şudur. Piramitlerin içine günlük yaşamla ilgili hiçbir şey yerleştirilmezdi. Ne atölye izleri vardır, ne üretim alanları, ne de teknolojik düzenekler. Buna karşılık lahitler, ölü metinleri, ritüel odaları ve sembolik boşluklar vardır. Yani piramitlerin amacı yaşamak değil, ölümden sonrasını garanti altına almaktır. Bu nedenle piramitler enerji santraliydi gibi iddialar daha baştan çöker. Çünkü tasarımın tamamı ölüm ve öte dünya inancı etrafında şekillenmiştir. Kısacası piramitler gösteriş için, teknoloji üretmek için ya da gizli güçler için yapılmadı. Onlar Firavun'un sonsuzluğa hazırlanma biçimiydi ve bu inanç Mısır toplumunun tamamını harekete geçirecek kadar güçlüydü. Şimdi sıradaki soruya geliyoruz. Bu kadar büyük bir inanç, bu kadar büyük taşları nasıl bir araya getirdi? Piramitleri gördüğümüzde ilk fark edilen şey büyüklükleri değil, ağırlıklarıdır. Her biri tonlarca ağırlığında milyonlarca taş blok. Ve burada şu soru kaçınılmaz hale gelir. Bu taşlar nereden geldi? Çünkü eğer taşlar uzak diyarlardan gelmişse iş daha da karmaşıklaşır. Ama eğer yakından temin edildiyse anlatı tamamen değişir. Gerçek şu ki piramitlerin taşlarının büyük bir kısmı inşa edildikleri yerin hemen altından çıkarıldı. Gize piramitleri rastgele bir noktaya yapılmadı. Altlarında geniş ve kaliteli bir kireç taşı plato bulunuyordu. Bu plato hem sağlam bir temel sunuyordu hem de inşaat için gerekli ana malzemeyi sağlıyordu. Yani piramidin gövdesini oluşturan milyonlarca taş blok, piramidin birkaç yüz metre ötesindeki taş ocaklarından kesildi. Bu çok kritik bir detaydır. Çünkü çoğu kişi tüm taşların yüzlerce kilometre öteden taşındığını sanır. Bu doğru değil. Ana gövde taşları yerelden temin edildi. Bu taşlar nispeten yumuşak kireç taşıydı. Bakır aletlerle, taş çekiçlerle kesilebiliyordu. Ancak piramitlerin her taşı aynı değildi. Dış kaplama taşları yani piramitlerin bir zamanlar bembeyaz parlayan yüzeyi daha kaliteli ve ince dokulu kireç taşından yapılmıştı. Bu taşlar Nil Nehri'nin doğu yakasındaki Tura bölgesinden getirildi. Bu taşlar özel bir amaçla kullanıldı. Piramidin dış yüzeyini pürüzsüz, düzgün ve güneşte ışıldayan bir hale getirmek için. Bugün piramitleri sarımsı ve pürüzlü görmemizin nedeni bu dış kaplama taşlarının orta çağda sökülüp Kahire'deki yapılarda kullanılmış olmasıdır. Ama asıl şaşırtıcı olan taş türü granittir. Piramitlerin içindeki bazı odalarda ve özellikle Firavun'un lahit odasında kullanılan granit, kireç taşına göre çok daha serttir. Bu granitler
Mısır'ın güneyinde Asvan bölgesinden çıkarıldı. Asvan ile Gize arası yaklaşık 800 kilometredir. Bu işin en zor kısmıdır. Çünkü granit daha serttir, daha ağırdır, kesilmesi çok daha zordur. Ama buna rağmen bu taşlar özellikle kritik bölümlerde kullanıldı. Peki ama neden? Çünkü Firavun'un mezar odası en sağlam ve en güvenli bölüm olmak zorundaydı. Yani Mısırlılar kolay olanı değil, gerekli olanı seçti. Burada çok önemli bir yanılgıyı düzeltmemiz gerekiyor. Piramitlerin tamamı granitten yapılmadı. Sadece belirli ve stratejik noktalar granitti. Eğer tamamı granit olsaydı gerçekten insan gücüyle açıklamak zorlaşırdı. Ama böyle bir durum zaten yok. Piramitlerin yaklaşık %90'ı yerel kireç taşıdır. Bu da şunu gösterir. Mısırlılar malzemeyi bilinçli şekilde seçti. Her taşı her yere koymadılar. Bir diğer önemli detaysa taşların tamamı tek parça dev bloklar değildir. Evet, çok büyük bloklar vardır ama çoğu taş 1-2 ton civarındadır. Bu iyi organize edilmiş bir iş gücü için taşınabilir bir ağırlıktır. Burada efsaneler devreye giriyor. Bu taşlar vinçsiz taşınamaz. İnsan gücü asla yetmez. Mutlaka bilinmeyen bir teknoloji vardı. Ama henüz taşları nasıl taşıdıklarını anlatmadık. Bu bölüm yalnızca şunu gösteriyor. Taşlar ulaşılmaz yerlerden gelmedi. Gizemli değiller. Erişilebilir, hesaplanabilir ve planlanabilir kaynaklardan temin edildiler. Yani sorun nereden geldi değil, asıl mesele bence şudur. Bu kadar taşı bu kadar düzenli bir şekilde şantiyeye nasıl taşıdılar? Efsanelerin en çok çöktüğü yere geliyoruz şimdi. Piramitler söz konusu olduğunda en çok dile getirilen itiraz şudur. Bu taşları insan gücüyle taşımak imkansız. Bu cümle ilk bakışta mantıklı gibi görünür. Çünkü modern gözle baktığımızda vinçsiz, motor gücü olmadan tonlarca ağırlığı hareket ettirmek çok zor bir iştir. Ama burada yapılan en büyük hata şudur. Modern alışkanlıklarla antik dünyayı yargılamak. Eski Mısırlılar vinç bilmiyordu, evet. Ama bu fiziği bilmedikleri anlamına gelmiyor. Tam tersine, sürtünme, ağırlık dağılımı ve insan gücünü organize etme konusunda son derece pratik çözümler geliştirmişlerdi. Önce taşların uzun mesafede nasıl taşındığına bakalım. Nil Nehri, antik dünyanın otoyolu gibiydi. Mısır'da her şey Nil'e göre şekillenir. Tarım, ticaret, yaşam ve elbette piramit inşası. Uzak taş ocaklarından gelen taşlar karadan sürüklenmedi. Nil Nehri üzerinden taşındı. Asvan'dan çıkarılan granit bloklar büyük ahşap teknelere yüklendi. Nil'in akıntısı sayesinde kuzeye, Gize'ye doğru taşındı. Bu noktada şunu anlamak çok önemli. Suda taşımak, karada taşımaktan kat kat daha kolaydır. Tonlarca ağırlık suyun kaldırma kuvveti sayesinde hafifler. Bu nedenle Nil, Mısırlılar için doğal bir taşıma bandıydı. Üstelik bu sadece bir varsayım değil. Arkeolojik olarak elimizde doğrudan kanıt var. Bulunan papirüs kağıtları taşların hangi ocaktan alındığını, hangi teknelerle taşındığını ve kaç günde şantiyeye ulaştırıldığını açıkça yazıyor. Yani bu süreç tahmin değil, belgeli bilgi. Karaya çıktıktan sonra ne oldu peki? Taşlar Nil'den indirildiğinde iş bitmiyordu. Asıl zor kısım burada başlıyordu. Taşların piramidin inşa edildiği noktaya karadan taşınması gerekiyordu. Burada eski Mısırlıların en önemli aracı devreye giriyor. Ahşap kızaklar. Taş bloklar doğrudan yere sürüklenmedi. Altına kızak yerleştirildi. Bu kızaklar kalın ahşaplardan yapılmıştı. Ama kum üzerinde kızak çekmek de çok zordur tabii ki. Evet, eğer kum kuruysa.
İşte burada devrim niteliğinde ama son derece basit bir çözüm ortaya çıkıyor. Islak kum gerçeği. Modern fizik deneylerinde kanıtlanmış bir gerçek vardır. Islatılmış kum sürtünmeyi ciddi biçimde azaltır. Kuru kumda kızak çekerken kum yığılır, direnç artar. Ama kum hafifçe ıslatıldığında taneler birbirine tutunur ve kızak daha rahat kayar. Bu sayede gereken çekme gücü neredeyse yarıya düşer. Bu teori sadece laboratuvar ortamında değil, antik Mısır resimlerinde de karşımıza çıkar. Bazı duvar kabartmalarında bir grubun dev bir heykeli kızakla çekerken önlerinde bir kişinin yere su döktüğü açıkça görülür. Bu bir süsleme değildir. Bu teknik bir detaydır. Yani Mısırlılar bu yöntemi biliyor ve bilinçli şekilde kullanıyordu. Peki insan gücü nasıl yetti? Şimdi şu soruya gelelim. Kaç kişiyle bu taşlar çekildi? Bir taş bloğu ortalama 2 ton ise iyi organize edilmiş 20-30 kişiyle rahatlıkla hareket ettirilebilir. Bu insanlar rastgele çekmiyordu çünkü. Senkronize hareket, ritim ve koordinasyon vardı. Tıpkı bir kürek takımının aynı anda kürek çekmesi gibi. Ayrıca taşlar tek seferde taşınmadı tabii ki. Parça parça, planlı ve sürekli bir akışla şantiyeye getirildi. Burada kilit nokta şudur. Piramitler kaosla değil, lojistik ile inşa edildi. Her gün belli sayıda taş, belli güzergahlardan, belli ekipler tarafından taşındı. Bu bir mucize değildir. Bu bir organizasyon başarısıdır. Tabii ki efsanelere de yer vermek gerekir. Ama şu soruları sormak da kaçınılmazdır. Eğer bu taşları uzaylılar taşısaydı neden arkeolojik kızak izleri var? Neden birçok insan işçi çizimleri var? Neden toprağa su döken adam çizilmiş? Cevap basit. Çünkü bunu insanlar yaptı. Ve insan gücü doğru yöntemle birleştiğinde beklenenden çok daha fazlasını başarabilir. Ama taşlar şantiyeye geldiğinde iş bitmedi tabii ki. Asıl soru hala masada. Bu taşlar yukarıya nasıl çıkarıldı? Şimdi piramitlerin yükselme sırrına giriyoruz. Taşların nereden geldiğini ve nasıl taşındığını gördük. Şimdi asıl düğüm noktasına geliyoruz. Bu taşlar 100 metreyi aşan bir yüksekliğe nasıl çıkarıldı? Çünkü çoğu insanın aklında piramitler şöyle canlanır. En alttan en üste kadar tek seferde yükselen dev bir yapı ve bu hayal vinç yoksa imkansız sonucuna götürür. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki piramitler tek seferde yükselmedi. Onlar katman katman büyüyen yapılardı. Piramitler bir anda değil, aşama aşama yükseldi. Bir piramit inşa edilirken önce tüm taban alanı doldurulmazdı. Önce en alt katman oluşturulurdu. Sonra onun üzerine bir katman daha, sonra bir tane daha. Yani piramit dağ gibi üst üste yığılarak değil, bir merdiven gibi kademe kademe yükseldi. Bu detay çok önemli. Çünkü bu yöntem sayesinde taşları en tepeye çıkarmak zorunda kalmadan sadece bir üst seviyeye çıkartmak yeterli oluyordu. Şimdi asıl soruya gelelim. Bu üst seviyeye çıkma işi nasıl yapıldı? Popüler anlatılarda genelde tek bir dev rampadan bahsedilir. Piramidin önünde kilometrelerce uzanan devasa bir toprak yığını. Ama bu fikir pratik değil. Çünkü böyle bir rampa aşırı malzeme ister. İnşaat alanını kilitler, kontrol edilmesi zordur. Bu yüzden bugün kabul gören görüş şudur. Birden fazla farklı tipte rampa kullanıldı. Yani tek çözüm yoktu. İnşaatın ilk aşamalarında piramit henüz alçakken düz rampalar son derece işe yarıyordu. Bu rampalar toprak, moloz ve taş parçalarından yapılmıştı. Taş bloklar kızaklarla bu rampalardan yukarıya çekiliyordu. Burada eğim çok dik değildi.
Çünkü eğim ne kadar az olursa taş o kadar kolay çekilir. Bu rampalar piramit yükseldikçe uzatıldı ya da yeniden şekillendirildi. Ama piramit yükselmeye devam ettikçe bu düz rampalar tek başına yeterli olmamaya başladı. Bu noktada farklı çözümler devreye girdi. Bazı rampalar piramidin bir yüzüne yaslandı. Bazıları köşelerden dolandı. Bazıları ise zikzak çizerek yükseldi. Bu sistem sayesinde rampalar çok uzamak zorunda kalmadı. Taşlar kontrollü şekilde yükseltildi, inşaat alanı daha düzenli kaldı. Burada şunu fark etmek gerekiyor. Mısırlılar en kolay yolu değil, en uygulanabilir yolu seçti. Yani teorik olarak mükemmel olan değil, sahada işe yarayan çözümler kullanıldı. Piramit en üst seviyelere yaklaştığında taş bloklar artık metrelerce yukarı çekilemiyordu. Burada devreye kaldıraç prensibi giriyor. Basit ama etkili. Taş bir seviyeye getiriliyor, sonra altına takoz konuyor, biraz daha kaldırılıyor, sonra bir takoz daha koyuluyor. Yani milim milim ilerliyor. Bu yöntemle ağır bir taşı yukarı kaldırmak için dev bir kuvvete ihtiyaç yoktur. Zamana ve sabra ihtiyaç vardır. Eski Mısırlıların bolca sahip olduğu iki şey zaman ve insan gücüydü. Son yıllarda ortaya atılan bir başka güçlü teori de şudur. Piramitlerin içinde inşa sırasında kullanılan iç rampalar vardı. Yani rampalar dışarıdan görünmüyordu. Yapı yükseldikçe rampalar piramidin içine gömülüyordu. Bu teori piramitlerin içinde keşfedilen bazı açıklanamayan boşluklarla da örtüşüyor. Henüz bu konu tamamen netleşmiş değil ama şunu söyleyebiliriz. Bu boşluklar gizemli enerji odaları ya da uzaylılarla ilgili bir şey değil. Muhtemelen inşaat sürecinin izleri. Piramitler kusursuz bir planla başlamadı. Bunu çok net biliyoruz. Eğik piramitler, yarım kalan yapılar, çöken dış kaplamalar. Bunlar hata yapıldığını açıkça gösteriyor. Ama aynı zamanda şunu da söylüyor. Onlar öğrenmişler. Her yeni piramit bir öncekinden daha iyi hesaplandı. Açı düzeltildi, yük dağılımı geliştirildi. Rampalar daha akılcı kullanıldı. Eğer bu işi uzaylılar yapsaydı neden bu kadar hata olsun? Ama insanlar yaptıysa bu hatalar son derece normal. Ve işte bu yüzden piramitler gizemli değil, insani yapılardır. Taşlar yukarıya çıktı. Piramit yükseldi. Ama hala cevaplanması gereken bir soru var. Bu kadar insan, bu kadar yıl, bu kadar ağır bir işte nasıl çalıştılar ve bu insanlar kimlerdi? Mısır piramitleri denildiğinde zihinde beliren ilk sahnelerden biri şudur. Zincirlenmiş, kırbaçlanan köleler, güneş altında ezilen binlerce insan, zorla çalıştırılan, sesi çıkmayan kitleler. Bu sahne tarihsel bir gerçek değil. Bu sahne Hollywood'un icadıdır. Piramitlerin köleler tarafından inşa edildiği iddiası bugün arkeoloji dünyasında geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Ve bunu söyleyenler varsayım değil, kazı sonuçlarına dayanarak konuşur. Bu efsanenin iki ana kaynağı vardır. Birincisi, antik Yunan tarihçisi Herodot. Herodot, piramitlerden yaklaşık 2000 yıl sonra Mısır'a gitti. Yani olayların doğrudan tanığı değildi. Duyduklarını yazdı, abarttı, genelledi. İkincisi ise kutsal metinlerde geçen Mısır'da kölelik anlatılarıdır. Bu anlatılar zamanla piramitlerle yanlış şekilde ilişkilendirilmiştir. Ama kronoloji burada çok net. Büyük piramitler inşa edildiğinde bu metinlerde anlatılan dönemler henüz yaşanmamıştı. Yani piramitleri o anlatılardaki kölelerin yapması zaman çizelgesi olarak imkansızdır. Gize platosunda yapılan kazılar bu konuyu tartışmaya kapatacak kadar net veriler sundu. Piramitlerin hemen yanında işçi yerleşimleri, fırınlar, yemek alanları, yatakhaneler ve en önemlisi işçi mezarları bulundu.
Eğer bu insanlar köle olsaydı Firavun'un kutsal mezarının dibine gömülmezlerdi. Ama gömülmüşler. Üstelik sıradan çukurlara da değil, özenle hazırlanmış mezarlara gömülmüşler. Bu mezarlarda ekmek kalıntıları, bira küpleri, bazı kişisel eşyalar bulundu. Bu eski Mısır'da onurlu gömü anlamına gelir. Yani bu insanlar değersiz değildi, harcanabilir değildi, saygı duyulan işçilerdi. Piramitleri inşa edenler Mısır'ın farklı bölgelerinden gelen özgür köylülerdi. Özellikle Nil'in taştığı dönemlerde tarım yapılamadığı zamanlarda devlet için çalışıyorlardı. Bu bir angarya değil, bu bir kamusal görevdi. Bugünkü büyük altyapı projeleri gibi düşünün. Devlet çağırıyor, sen gidiyorsun, yemeğini, barınmanı alıyorsun ve işini yapıyorsun. Karşılığında besleniyorsun, barınıyorsun, ailene vergi kolaylığı sağlıyorsun ve Firavun'a hizmet etmenin onurunu taşıyorsun. Piramit işçileri aç değildi, bunu biliyoruz. Çünkü kazılarda bulunan hayvan kemikleri günde tonlarca et tüketildiğini gösteriyor. Et eski Mısır'da pahalı bir besindi. Kölelere verilmezdi ama piramit işçilerine verildi. Bu bile tek başına büyük bir göstergedir. Bu insanlar rastgele çalışmıyordu. Ekipler halinde organize olmuşlardı. Hatta bazı taş blokların üzerinde işçi gruplarının isimleri hala okunabiliyor. Bu isimler şaşırtıcı derecede insani. Firavun'un dostları, güçlülerin ekibi, Kufu'nun sarhoşları. Bunlar bir köle topluluğunun dili değildir. Bu aidiyet hissi olan bir topluluğun dilidir. Ayrıca işçiler arasında taş ustaları, nakliyeciler, marangozlar, halat yapıcıları, aşçılar, denetçiler vardı. Yani bu uzmanlaşmış bir iş gücüydü. Piramitler zincirle değil, kırbaçla değil, zorla değil, planla, organizasyonla ve insan emeğiyle yapıldı. Köle efsanesinin bu kadar yaygın olmasının sebebi çok basit. İnsanlar eski insanların bu kadar büyük bir işi başarmış olabileceğini kabullenmek istemiyordu. Ama gerçek şu, başardılar ve bunu bizim gibi insanlar yaptı. Bunca emekle yapılan bu yapılar peki neden ve nasıl hala ayakta? Şimdi bu soruya odaklanalım. 4500 yıl. Bu süre bugün inşa edilen pek çok modern yapının hayal bile edemeyeceği kadar uzundur. Ama Mısır piramitleri hala orada. Yıkılmadılar, devrilmediler, çökmek bir yana ana gövdelerini büyük ölçüde korudular. Bu durum genellikle şöyle açıklanır. Çok sağlam yapmışlar. Bu doğru ama yetersiz bir açıklama. Asıl soru bence şu. Nasıl sağlam yaptılar? Piramit doğadaki en stabil yapılardan biridir. Geniş bir taban, yukarıya doğru daralan bir form, ağırlık merkezi aşağıda. Peki ya bu ne demektir? Yapının kendi ağırlığı onu yıkmaya değil, kendi içine kilitlemeye çalışır. Düz duvarlı, yüksek bir bina düşün. Ağırlık yukarıya çıktıkça risk artar. Ama piramitte tam tersi olur. Yukarıya doğru çıktıkça ağırlık azalır. Bu yüzden piramitler yer çekimiyle kavga etmez. Yer çekimiyle uyumlu şekilde yaşar. Piramit taşları rastgele dizilmedi. Her blok altındaki taşı kilitleyecek şekilde yerleştirildi. Taşların aralarındaki boşluklar o kadar azdır ki bıçak ucu bile zor girer. Bu şu anlama gelir. Taşlar hareket edemez, kayamaz, yerinden oynayamaz. Çünkü boşluk yoktur. Eğer boşluk yoksa çatlak da yoktur. Çatlak yoksa çökme de yoktur. Piramitlerin içi tamamen dolu değildir ama iç boşluklar rastgele de değildir. Özellikle mezar odalarının üzerinde yükü dağıtan özel taş dizilimleri vardır. Bazı odaların tavanında üçgen biçimli taş yerleşimleri görülür. Bu modern mimarlıkta da kullanılan bir yöntemdir. Amaç tamamen şudur. Yukarıdan gelen tonlarca yükü
tek bir noktaya değil yanlara dağıtmak. Yani mezar odası ezilmez. Üzerindeki yük duvarlara aktarılır. Bu bilinçli bir mühendisliktir, şans değildir. Piramitlerin her yerinde aynı taş kullanılmadı. Dış kaplama için daha düzgün taşlar, iç kritik alanlar için granit, gövde için yerel kireç taşı. Bu ne varsa onu kullanalım yaklaşımı değil, bu bilinçli malzeme mühendisliğidir. Granit serttir, basınca dayanıklıdır. Bu yüzden mezar odalarında kullanıldı. Kireç taşı ise daha yumuşaktır ama kuru ortamda uzun süre dayanabilir. Bu yüzden gövdede tercih edildi. Piramitler bataklıkta yapılmadı, yumuşak toprağa da yapılmadı. Gize platosu doğal kaya zemine sahiptir. Yani piramitler binlerce tonluk ağırlıklarını oynak bir zemine değil, doğrudan ana kayaya verir. Bu yüzden çökme yaşanmadı. Bugün pek çok bina zemin hatası yüzünden yıkılır. Piramitlerde böyle bir hata yok. Mısır'ın iklimi kuru, yağmuru az. Don olayı neredeyse hiç yok. Bu taş yapılar için çok büyük bir avantajdır. Su girmiyor, donup genleşmiyor, taşları parçalayan döngüler oluşmuyor. Yani doğa piramitlerin düşmanı değil, bir anlamda müttefiki. Şunu net olarak söyleyelim. Piramitler bugün hala ayakta. Çünkü çok iyi hesaplandılar. Doğru malzeme kullanıldı. Akıllıca tasarlandılar. Doğru zemine oturtuldular ve zamanla yarışmak üzere inşa edildiler. Bu bir tesadüf değil. Bu bir niyet. Eski Mısırlılar yüzyıllar dayansın demedi. Onlar sonsuzluk için inşa ettiler çünkü ve büyük ölçüde de başardılar. Ama hala konuşmamız gereken bir şey var. Tüm bu bilgiler ortadayken neden hala uzaylılar, gizli teknolojiler, enerji merkezleri konuşuluyor? Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Mısır piramitleri insanlığın en görkemli yapılarından biri olduğu için tarih boyunca gerçeğin yetmediği bir alan oldu. Ve gerçeğin yetmediği yerde efsaneler çoğalır. Bu veda bölümünde en çok konuşulan efsaneleri sırayla ele alacağız. Her birine şu soruyu soracağız. Bu iddiayı destekleyen somut bir kanıt var mı? Yoksa konu kapanır. Efsane 1. Piramitleri uzaylılar yaptı. Bu iddia en popüler olanıdır. Sebebi basit. İnsanlar eski insanların bu kadar büyük bir işi başarmış olmasını kabullenmekte zorlanır. Ama uzaylı iddiası ilk bakışta bile ciddi sorunlar taşır. Birincisi, piramitlerin evrimsel bir gelişimi vardır. Önce mastabalar yapılmıştır. Sonra basamaklı piramitler. Sonra da eğik piramitler. En son düzgün piramitler yapılmıştır. Yani açıkça görülen bir deneme yanılma süreci var. Eğer uzaylılar bir gün gelip piramitleri inşa etseydi neden ilk denemeler başarısız olsun? Neden eğik piramit gibi hatalı yapılar ortaya çıksın? Hatta neden bazı piramitler yarım kalsın? Bu soruların hiçbirine uzaylı teorisi cevap veremez. İkincisi, piramitlerin içinde insan izleri vardır. İşçi grafitileri, takım isimleri, kırmızı boyayla yazılmış notlar vardır. Bunlar süper bir teknoloji kullanan varlıkların değil, şantiyede çalışan sıradan insanların izleridir. Üçüncüsü ise taşların üzerinde bakır aletlerle kesilmiş izler vardır. Lazer yok, antigravite yok, bilinmeyen metal yok. Sadece taş, bakır ve insan emeği. Uzaylı teorisi kanıta değil hayranlığa dayanır. Ama bilimde hayranlık yetmez. Şimdi efsane 2. Piramitler birer enerji santralidir. Bu iddia özellikle modern çağda popülerleşti. Piramit şekli enerji toplar. İçinde gizli titreşimler var. Elektrik üretiyorlardı. Bu iddiaların ortak özelliği şudur. Hiçbir arkeolojik karşılığı yoktur. Piramitlerin içinde kablo yok, pil yok, metal düzenek yok, yanma izi yok.
Bir enerji santrali çalıştığına dair iz bırakır. Piramitlerde böyle bir iz yoktur. Bazı modern deneyler piramit şeklinin belirli dalgaları odaklayabildiğini göstermiştir. Ama bu piramitlerin bu amaçla yapıldığı anlamına gelmez. Piramitlerin iç düzeni incelendiğinde tüm odaların mezar ve ritüel amaçlı olduğu açıkça görülür. Bu efsane bilimi yanlış yorumlamanın bir ürünüdür. Efsane 3. Piramitler köleler tarafından yapıldı. Bu iddiayı önceki bölümlerde teknik olarak çürüttük. Ama efsane olduğu için burada da netleştirelim. Köleler iyi beslenmezler. Onurlu mezarlara gömülmezler. İsimlerini duvarlara yazmaları imkansızdır. Oysa piramit işçileri et yedi, bira içti, piramitlerin yanına gömüldü. Hatta takım isimleri duvarlara kazındı. Bu bir köle düzeni değildir. Bu bir örgütlü emek sistemidir. Bu efsane tarihi basitleştirmenin sonucudur. Efsane 4. Bugün bile yapılamaz. Bu iddia kısmen doğrudur ama kısmen de yanlıştır. Bugün aynı piramide aynı yöntemlerle yapmak istemeyiz. Çünkü mantıklı değil. Ama istersek de yapabiliriz. Modern mühendislik piramitleri aşan yapılar inşa edebiliyor. Bugünle arasındaki fark şu: biz bugün hız istiyoruz. Antik Mısır'da ise çokça zaman vardı. Piramitler aceleyle değil, nesiller boyu süren bir sabırla yapıldı. Bu efsane, antik insanları küçümsemenin başka bir biçimidir. Asıl gerçek şu: piramitler gizemli değil ama basit de değil. Onlar, insan aklının, inancının ve organizasyonunun bir ürünü. Efsaneler piramitleri ilginç gösterir ama gerçek piramitleri büyütür. Bu hikayeyi doğru bir yerden kapatmamız gerekiyor artık. Mısır piramitleri. Yeryüzünde insan eliyle yapılmış en büyük yapılardan bazıları. Ama aynı zamanda en çok yanlış anlaşılanlar. Bu anlatı boyunca piramitlerin nasıl yapıldığını adım adım inceledik. Taşların nereden geldiğini gördük. Nasıl taşındıklarını konuştuk. Nasıl yükseldiklerini, kimler tarafından inşa edildiklerini ve neden hala ayakta olduklarını anlattık. Ve en sonunda piramitlerin etrafında biriken efsaneleri tek tek bilimsel verilerle ele aldık. Ortaya çıkan tablo şuydu: piramitler gizemli değil ama sıradan da değil. Onlar olağanüstü bir insan organizasyonunun ürünü. Bu noktada önemli bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Efsaneler genellikle şuradan doğar. İnsan, geçmişte yaşayanların kendisinden daha az bildiğini varsayar. Oysa eski Mısırlılar cahil değildi. Onlar farklı şeyler biliyorlardı. Matematik biliyorlardı. Astronomi biliyorlardı. Malzemenin nasıl davrandığını gözlemleyerek öğrenmişlerdi ve en önemlisi zamanla çalışmayı biliyorlardı. Bugün biz hızla çalışıyoruz. Onlar ise sabırla çalışıyordu. Bugün makinelerle ilerliyoruz. Onlar insan gücünü organize ederek ilerliyordu. Bu fark yetenek farkı değildir. Bu fark öncelik farkıdır. Piramitler kısa sürede bitmesi gereken yapılar değildi. Onlar Firavun'un ölümüyle aceleye gelen projeler de değildi. Bazı piramitlerin inşası onlarca yıl sürdü. Bazıları bir neslin değil, 2 neslin, hatta 3 neslin emeğiydi. Bu yüzden piramitler bugünkü projelerle asla kıyaslanamaz. Bir diğer önemli gerçek de şudur: piramitler kusursuz değildir. Hataları vardır. Eğik olanlar vardır. Yarım kalanlar, çöken, dış kaplamaları olanlar vardır. Ve işte tam da bu yüzden çok değerlidirler. Çünkü bu hatalar piramitlerin insan yapımı olduğunu gösterir. Eğer uzaylılar yapsaydı, bizden çok daha gelişmiş bir medeniyet yapsaydı hata olmazdı. Eğer gizli bir süper teknoloji olsaydı yarım kalmazdı. Ama insanlar yaptı ve insanlar hata yaparlar. Çok tanıdık. Ve
O yaptıkları hatayı daha sonra düzeltirler. Sonra da öğrenirler. Piramitlerin hikayesi tam olarak budur. Bir diğer yanlış algı da aslında piramitlerin sırrı çözülemedi demektir. Bu da doğru değil. Piramitlerin her taşı, her rampası, her odası açıklanabiliyor. Evet, bazı detaylar hala tartışılıyor ama bu gizem olduğu anlamına gelmez. Bu bilimin hala çalıştığı anlamına gelir ve bu çok değerli bir şeydir. Piramitler bugün bize şunu öğretiyor. Bir toplum inanç etrafında birleşirse, emek doğru organize edilirse, zaman acele edilmeden kullanılırsa ortaya çıkan şey binlerce yıl sonra bile ayakta kalabilir. Bu sadece taş için geçerli değil. Bu fikirler için de geçerlidir. Bugün piramitlere baktığımızda aslında eski Mısır'a değil kendimize bakıyoruz. Biz elimizdeki imkanlarla ne yapıyoruz sorusunu soruyoruz. Ve belki de piramitlerin asıl mirası burada yatıyor. Onlar bize insanın neler yapabileceğini sessizce hatırlatıyor. Gürültüyle değil, gizemle değil, abartıyla değil. Sadece sıradan taşlarla ve zamanla. Eğer buraya kadar dinlediysen uykun kaçmış ve hikayeyi gerçekten merak ettin demektir. Bu yüzden dolayı uykunu kaçırdığım için özür dilerim. Seni başka bir videoma davet etmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü emeğime verilen en güzel karşılık sizlerin etkileşimi. Hatta yorumlara küçük bir yorum atarsan beni çok memnun etmiş olursun. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Uyku için anlattım. Seni çok sevdiğimi lütfen unutma. Kendine iyi bak. İyi uykular.